Avcısı bugün Kuşadası Karaova mevkiinde ve Karaova mevkiinde Zebra evdeyiz. Evet, bu aralar evlere isim veriyoruz. Çünkü YouTube'da birçok videomuz var ve bunu tarif etmek biraz zor oluyor. O yüzden sanki bu isim verme işi daha kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Bugün sizlere deniz manzaralı ve tam donanımlı bir villanın tanıtımını yapacağım. Villamızın bulunduğu site geçtiğimiz yaz aylarında bitti ve yazın sonlarına doğru da yaşam başladı. İşte yazın peyzajdı, ufak tefek eksikliklerdi. Bunların hepsi tamamlandı. Belki çok ufak şeyler daha var. Onlar da yapılıyor. Yani daha yaşam yeni başladı. Sıfır ve tam donanımlı bir villamız var. Bugün 19 Şubat ve harika bir hava var. Artık bahar geliyor diyebiliriz ya da havayı güzel buldum ya, ben herhalde baharın gelmesini istiyorum. Ama artık yaklaştı sanki. Bunu nereden anlıyorum? Bugün erik ağacımız vardı bahçemizdeki. Erik ağacına baktım ve artık çiçekleri patlama durumuna gelmiş. Dallar da bayağı kendine gelmiş. Yani bahar mevsimi yavaş yavaş geliyor. Tabii ki arkasından da hemen yaz ve deniz mevsimi. O zaman ne yapıyorsunuz? Biraz elinizi acele tutuyorsunuz. Artık bu güzel yatırımı yapmak için ekonomik anlamda da tam zamanı diye düşünüyorum. Bu evi anlatmaya başlamadan önce hemen telefon numaramı buraya yazıyorum. Hemen telefon numaramı kaydedin. Bu evi satın almak için ve görmek için hemen beni arayabilirsiniz. Ev avcısı Atilla İşler. Şimdi teknik olarak evimizden bahsedeyim. Buradaki bütün villalar 500 metrekare içerisinde. Tabii ki ufak tefek değişiklikler olabiliyor ki bu villamızda onlardan bir tanesi. Sitedeki en büyük bahçe payına sahip evlerden bir tanesi. Yani 500 metrekarenin üzerinde, birazdan zaten hep beraber göreceğiz. Bunun haricinde 4+1 3 tane banyo tuvaletimiz var. Yerden ısıtması, otomatik panjur sistemi, alüminyum doğraması, VRF klima altyapısı ve en güzel özelliklerinden bir tanesi de, buna çok rastlamıyoruz. Evimizde merkezi süpürge sistemi var. Bence bu çok kolaylık sağlar diye düşünüyorum. Özel havuzumuzu arkamda görüyorsunuz. Hemen yanında ateş çukuru. Yani emin olun, saymakla bunun özelliklerini bitiremiyoruz. İsterseniz şimdi daha fazla anlatmayayım. Hemen ayrıntılara geçelim. Şimdi villamızın giriş bölümündeyiz. Giriş bölümünde güvenlik sistemimiz var ve siteye tek bir kapıdan giriyorsunuz ve bu bölümde 5 tane villamız var. Yani bu yol size ait ve burada tek araçlık bir otoparkınız var. İsterseniz daha sonradan aldıktan sonra siz bunun üzerini kapatabilirsiniz. Bir şey daha söylemek istiyorum. Çok rastlamadığım bir durum ve gerçekten bu yüzden takdir ediyorum bu firmayı. Hep istinat duvarları yapıyorlar ve istinat duvarları gri şekilde kalıyor. Burada istinat duvarlarını doğal taşlarla kaplamışlar. Çünkü o istinat duvarı gri şekilde bana çok soğuk bir görüntü veriyor. Halbuki böyle olduğunda gerçekten çok sıcak ve güzel bir etkisi var estetik anlamda. Evet, şimdi evimizin giriş kapısındayız ve evimize giriyoruz. Bir güzellik de burada var. Hemen bu giriş kapısını, giriş bölümünü içeriye girmeden önce camla kapatmışlar ve burada çok geniş bir alanımız var. Daha giriş kapısına geçmeden önce bir koridor oluşturulmuş. Burada bir aynamız, dresuarımız var. Elinizdekileri hemen bırakabilirsiniz ve burada bir portmantomuz var ve geniş bir portmanto, ayakkabılık bölümü. Bu bölüm bence çok güzel kullanılmış ve Zebra dememin sebebi buydu. Bunu birkaç bölümde daha göreceğiz evde. Şimdi içeriye geçelim. Çelik kapımızdan içeriye girdik ve girer girmez burada çok hoş bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Girdik
bir koridorumuz var burada ve karşıda da full cam olan bir bölüm var. Ve bu camın arkasında havuzunuz, havuzun arkasında da deniz manzaranız ve Sisam Adası'nı görebiliyorsunuz. Çok hoş bir giriş bölümü var evimizin. Hemen sağ tarafa giriyorum ve salonumuzdayım. Açık mutfak salon, 40 metrekare büyüklüğünde bir salonumuz var. Karşı bölümü tamamen cam ve manzarayı full olarak görebiliyorsunuz. Denizi ve arkasında da Sisam manzarası buradan çok güzel gözüküyor. Nefis bir manzara, salonunuzda otururken bu keyifli bölümü izleyebilirsiniz. Salonumuz için şunu söyleyebilirim. Çok güzel burada çıta işlemelerimiz var. Doruk, şu ayrıntıları herhalde araya girersin diye düşünüyorum. Evet, hoş işlemeler olmuş. Evimiz çok aydınlık, kırık bir beyaz var. Yukarıda 2 sıra halinde spotlarımız var. Hatta orta bölümde de gömme spotlarımız var. Sarkan ışıklarımız yok. Bu da güzel olmuş bence. Hemen sağ tarafıma baktığımda televizyon ünitesini görüyorsunuz. Ahşap ve burada da mermer görüntüsü verilmiş. Hatta şurada dolaplarımız da var. Kapaklı dolaplarımız var. Tozdan saklayacağınız bir takım eşyalarınız varsa bu dolapları da kullanabilirsiniz. Gayet de geniş ve güzel. Hemen şuradan da merkezi süpürge sistemimizi göstermek istiyorum. Bunun altyapısı hazırlanmış. Bu çok hoş, çok fazla evde buna rastlamıyoruz. Gerçekten her evde olmasını istediğim, hatta kendi evimde bile olmasını istediğim bir sistem. Çünkü evde emin olun büyük kolaylık. Evet, buradan mutfak bölümüne geçiyoruz. Çok keyifli mutfaklardan bir tanesi. Ben hep şunu kullanıyorum. 2-3 videomda olması lazım. Zaten ancak o kadar. 2-3 tane evimizde varmış demek ki. O yüzden kullanmışım. Ne? Tehlikeli bir mutfak burası. Neden tehlikeli? Siz ocağınıza yemeğinizi koydunuz, karıştırıyorsunuz vesaire derken bu güzel doğa manzarasına, deniz ve dağ manzarasına dalarsanız evet, buradaki yemeğiniz, sütünüz taşmış olabilir, yemeğinizin dibi tutmuş olabilir. O yüzden tehlikeli bir mutfak burası. Evet, L şeklinde bir mutfak tezgahımız var. Hemen ön tarafında otomatik panjur sistemimizden bahsetmiştik. O zaman hemen otomatik panjurlarımızı açalım. Ve buradan güneş geliyor. Çok aydınlık bir evimiz var. Kesinlikle ben doğal ışığı çok seviyorum. Her yerde de pencereler ve cam kapılarımız var. Evet, neydi? Doruk, hemen bakalım. Bizim Linea Rossa. Bir gün Linea Rossa herhalde bizim sponsorumuz olur diye düşünüyoruz. Linea Rossa'ya buradan duyurulur. Evet, lavabomuz ve lavabomuzun önünde penceremiz. Geniş bir penceremiz var ve modern evlerin hepsinde bu pencereleri görüyorum. Herhalde olmayan yok diye düşünüyorum. Düşündüm ama aklıma gelmedi. Hepsinde var demek ki. Elektrik düzeneğini buraya koymuşlar. Fazla elektrik olması güzel. Burada 2 priz var. Burada da 2 priz var. Yani elektrikli ev eşyaları artık çok olmaya başladı. Kahve makineleri, diğer ürünler, gerçekten elektriğe çok ihtiyaç duyuyoruz. Şu bölümde benim çok hoşuma gitti. Hiç rastlamadık herhalde. Doruk, rastladık mı? Yani böylesine rastlamadık. Böylesine rastlamadık. Evet. Yani buraya şişelerinizi koyabilirsiniz. Çok güzel bir şarap bölümü olabilir. Ya da diğer şişelerinizi değerlendirebilirsiniz. Ya da evet, şişelerinizi değerlendirebilirsiniz. Bence çok da hoş olur. Evet, şu dolaplarımızın ayrıntılarına bir bakalım. Şunlara çok hızlı mı gittim? Doruk, bilemedim. Evet. Yeteri miktarda depolama alanı var diye düşünüyorum. Bu arada evimizde dörtlü ankastre setimiz var. Fırın, mikrodalga fırın, elektrikli ocak, hepsi Franke marka ve tabii ki aspiratörümüz. Ben dediğim gibi son dönemde, daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Elektrikli ocakları seviyorum ve yurt dışında bu tercih ediliyor. Gurbetçi izleyicilerimize özellikle söylüyorum. Onların tercih ettiği bir şey. O yüzden üstüne bastıra bastıra söylüyorum. Bu mutfak adası çok güzel ve geniş bir mutfak adası. Burada birçok depolama alanınız olduğu üzere burada da depolama alanınız var. Hatta burada evet, kaşık çatal bölümü de ada üstünde. Adanın diğer tarafına bakmak istiyorum. Evet.
Adanın diğer tarafı da tam istediğimiz gibi. Tabii bu buraya idareten koyulmuş bir masa. Bunun yeri burası değil. Daha ileriye de alınabilir. Buraya çok rahat 3 tane bar sandalyesi sığar ve burada çok güzel kahvaltılarınızı çok sıcak, samimi, hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Eşiniz yemek yaparken siz de burada oturup onunla bir kadeh içip burada güzel sohbetler yapabilirsiniz. Bu arada şu masadan bahsetmek istiyorum. Burada 6 kişilik bir masamız var. Büyüklüğü ölçeklendirmek istiyorum. 6 kişilik masadan ziyade buraya 8 kişilik ya da 10 kişilikte çok rahat bir masa koyabilirsiniz ki şuradan giriş bölümünü göstermek istiyorum Doruk. Girdiğiniz anda bu bölüme de aslında masa koyabilirsiniz. Evde çok alternatifli bölümler var. Hatta dışarıda aslında bundan bahsetmedim. Kış bahçesi olarak burayı çok rahat kapatabilirsiniz ve çok büyük bir alana sahip olursunuz. O yüzden çok güzel alanlar yaratılmış. Hatta mutfağın sağ tarafına geçeceğim şimdi. Mutfaktan hemen buradan dışarıya da bir açılan kapımız var. Ve buradan bakın yan tarafa çıkıyorsunuz. Yan tarafta alt tarafı ve üst tarafı da hazır. Yani masanızı buraya koyabilirsiniz. Kışın ya da yazın da olabilir. Güneşin durumuna göre hem kendinizi gölgede tutmak ya da güneşte tutmak istiyorsanız burada bütün olanaklar mevcut ve üst tarafı kapatmaya çok müsait. Camla çok rahat bir şekilde çevirebilirsiniz. Doruk ya, dışarıda bahsetmemiştik de ben hemen şunlardan bahsetmek istiyorum. Bakın evimizin dışında bazı bölümler doğal taş kaplama ve hemen üstünde de kompozit bölümler var. Yani burası bunlar evladiyelik, ömürlük. Böylelikle çok fazla her yıl gelip buranın boyasıyla, badanasıyla uğraşmak zorunda kalmayacaksınız. Tabii yan tarafta yeşilliklerimiz var. Burası size mahrem bir bölüm yaratacak. Bunlar büyüdüğü zaman diliminde henüz tabii ki ufak 1-2 yıla ihtiyacı var. Buyurun Doruk Bey. Bahçeyi de gezelim mi? Peki bahçeyi gezelim o zaman çıkmışken. Evet, buradan hemen yan bahçemizden geçiyoruz ve harika bir güneş var. Gerçekten çok güzel ısıtıyor. Emin olabilirsiniz. Burada küçük bir peyzaj yapılmış. Tabii ki bu peyzajı siz istediğiniz gibi yapabilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Özel havuzumuzdan bahsetmiştik. Aşağı yukarı ne kadardı? Doruk, biz seninle ölçmüştük. 3 metreye 6-7 metre gibi bir şeydi. 18-20 metrekare büyüklüğünde bir havuzumuz var ve burada keyifli de bir şelalemiz var. Doruk, hemen şuradan sana ateş çukurumuzu göstermek istiyorum. Az önce ilk başında, videomuzun başında söylemiştim. Burada bir ateş çukurumuz var. Burada çok keyifli zamanlar geçirirsiniz. Burada arkadaşlarınızla, ailenizle çok güzel sohbetler yapabilirsiniz. Yazın minderlerinizi buraya koyduğunuzda inanılmaz keyifli zamanlar yaşarsınız. Sadece bir tane eksiği var. Tabii ki onu tamamlayacağız. Buraya bir adet cam gelecek. Böylelikle hem suyu da görmüş olacaksınız ve suyun sesini de duymuş olacaksınız. Bence nefis bir alan. Çukurdayım ve çukurdan şu anda denizi görebiliyorum, manzarayı görebiliyorum. Az önce içeride bahsetmiştim. Birçok alanımız var ve kapatmaya müsait alanlarımız da var. Bu da bunlardan bir tanesi. İsterseniz gene burayı kendinize kış bahçesi olarak düzenleyebilirsiniz. Az önce de içeriden göstermiş olduğum masanızı koyabileceğiniz bölüm. İster buraya koyabilirsiniz, ister buraya koyabilirsiniz masanızı ve buraya yandan da çıkış var. Doruk, ben buradan geçiyorum. Sen de oradan geç. Salonda buluşalım. Kapattım abi ya. Tamam, buradan geçelim. Evet, az önce bir anlaşmazlık yaşadık. Kapıların bir kısmı kapalıymış ve tekrar salon bölümüne geldik. Evet, salon ve mutfak için söyleyeceklerim bu kadar. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Keyifli, full manzaralı bir alan. O zaman hemen odamıza geçiyoruz. Alt katta bir odamız var. Biliyorsunuz 4+1 Doruk. Çok pardon, geçmeden önce iki şey unuttum. Birincisi, evimizde akıllı ev sistemi var. Audio marka akıllı ev sistemimiz var. Ve hemen burada bir küçük merdiven altında bölümümüz var. Hem depo alanı
Hem de buraya dedim size yerden ısıtma sistemimiz var. Eğer ki buraya ısı pompası alırsanız bütün altyapısı burada hazır. Termosifonunuzu buraya koyabilirsiniz. Sıcak suyunuzu ve ısı pompanızı buraya koyup değerlendirebilirsiniz. Tabii ki ufak tefek ıvır zıvırınızı da alır. Evet, alt kattaki odamıza geçiyoruz. 10,5 metrekare büyüklüğünde odamız var ve bu odamızdan da deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Doruk bize gösterebiliyor mu bilmiyorum. Hemen verandamız, havuzumuz ve arkasında da deniz manzaramızı görüyorsunuz. 10,5 metrekare büyüklüğünde ve kare yapıda bir odamız var. Yatağınızı buraya koyabilirsiniz. Zaten yatak başının oraya konumlandırılacağı şekilde elektrikler ayarlanmış. Doruk, burada bir şey göstermek istiyorum size. VRF altyapı sistemi var demiştim. İklimlendirme olarak. Evet, şu bölümde hazır. Siz bu klima sistemini kullanmak isterseniz altyapısı hazır. Ünitenizi koyup yapabilirsiniz. Burada bir de 2 kapaklı dolabımız var. Hani ölçeklendirmeye çalışıyorum. Buraya yatağınızı da koyduğunuzda burada 1 kişi ya da 2 kişilik yaşlı ebeveynlerinizin ya da çocuklarınızın çok rahat yaşayabileceği bir bölüm ve hemen dışarıya da zaten ateş çukurunun önüne çıkışınız var. Havuza da tabii ki. Ve alt kattaki ortak banyo tuvaletimiz. Açık tonlarda ve ikiye bölünmüş duşakabin bölümü. Daha böyle gri, biraz daha koyu bir kontrast oluşturulmaya çalışılmış. Zaten duş kabinimiz siyah ve içeride de koyu gri tonları kullanılmış ve evet, benim kafam neyse ucundan kurtarıyor. En azından iyi, daha alçaklarını da görmüştük. O yüzden bu güzel. Burada söyleyecek çok bir şeyim yok. Gayet modern ve geniş bir duşakabinimiz var. Evet, alt katta odamız olduğu için tabii ki buraya duşu koymuşlar. O zaman şimdi yukarıya çıkıyoruz ve yukarıya çıkarken de merdivenlerimiz mermer. Burada aydınlatmalarımız unutulmamış. Sensörlü aydınlatmalarımız ve merdiven bölümü de çok keyifli. Bakın, işlemeler, çıta uygulamaları merdiven boyunca yapılmış ve keyifli bir alan olmuş. Tabii ki arka taraftan da full bir camımız var. Böylelikle merdiven bölümümüz çok aydınlık ve işte benim zebra desenim. Doruk, işte ben bunun için evimize zebra dedim. Şöyle bir göstermek istiyorum. Zebra evimiz. Evimizin isminin nereden geldiğini herhalde anlamış olduk. Evet, merdivenlerden çıktık. Çıkar çıkmaz hemen sol tarafımızdaki şu dolabı göstermek istiyorum. Çamaşır makinamızın koyulacağı bölüm ve yukarıda da raflar var. Eğer kurutma makineniz de varsa üzerindeki rafları çıkartabilirsiniz. Çamaşır makinesi ve kurutma bölümünüzü koyarsınız. Hatta sanırım bir tane de raf size kalır diye düşünüyorum. Evet, şık bir dolap. Gayet şık, beyaz, aydınlık. Beyaz ve gri tonları ağırlıklı kullanılmış. Bence de güzel olmuş. Üst kattaki birinci odamızdayız. Üst katta 3 tane odamız var. 2 tanesinin kendine ait banyo tuvaleti var. Bir tanesinin banyo tuvaleti yok. Ortak banyo tuvaletimiz var ayrıca. Yani toplamda baktığımızda o zaman 4 banyo tuvaletimiz var evimizde. Aşağıda ne dediğimizi hatırlamıyorum. 3 banyo tuvalet mi demiştik, 4 mü? Neyse, evimizde 4 banyo tuvaletimiz var. Burası 12,5 metre büyüklüğünde ve kare yapısında bir oda. Kendi banyo tuvaleti var. Buradan hemen şunu söylemek istiyorum. Bu odamızın balkonu var. Çok geniş olmayan bir balkonumuz var. Ve buradan da full manzaramız var. Sadece evimizdeki oda, salon, mutfaktan bir tane odamız görmüyor. Diğer her yerden manzarayı görebiliyorsunuz. O yüzden gerçekten keyifli bir ev. Evet, burada gene bu bölüme çift kişilik bir yatağınızı koyabilirsiniz. Karşıda 3 kapaklı bir dolabımız var ve gene yan taraflarda rahat rahat yürüyeceğiniz bölümler var. Hemen isterseniz gene buradaki banyomuza göz atalım. Aşağıdaki banyomuzda hemen hemen aynı. Çok azıcık büyük, geniş gibi burası. Bir de aynı zamanda şu duş güzel olmuş. Bu duş benim hoşuma gidiyor. Ve boyuma göre de iyi oluyor. Bunları seviyorum. Evet, Hilton lavabomuzu gösterdin herhalde Doruk. Evet, görelim. Tamam. O zaman şimdi hemen devam ediyoruz. Koridor bölümündeyiz.
Burası güzel olmuş ya Doruk. Çok az geriden alabilirsen şöyle bir şey söyleyeceğim. Her yer beyaz ve gri ya. Burada siyah ve beyaz kontrastı kullanılarak aslında eve biraz hareket getirmeye çalışmışlar ki bence güzel olmuş. Yukarıda da havuz, tavan var. Bunlar güzel bir ışık yapıyor. Tabii şu anda gündüz olduğu için bunu çok fark edemiyor olabiliriz ama gece çok daha hoş bir ambiyansı oluyor. Ve yukarıdaki ortak banyo tuvaletimiz, onu göstermek istiyorum. Hemen hemen bütün banyo tuvaletlerimizde yapılar aynı. Seramikler mermer dokulu desenli kullanılmış. İçeride de koyu gri kullanılmış. Hemen hemen hepsi aynı. Burası birazcık daha küçük. Ebeveyn banyosu biraz daha büyüktü. Evet, buradan çıktım ve ikinci odamızdayız. Üst kattaki ikinci odamızdayız. Burası da 14,5 metrekare büyüklüğünde. Ve dediğim gibi tek manzara görmeyen odamız burası. Burada bir Fransız balkonumuz var. Aslında isterseniz biraz zorlarsanız buradan da manzarayı görebiliyorsunuz. Ama tabii ki buna çok manzaralı bir oda demek de olmaz. Ama burada bir Fransız balkonumuz var ve dışarıdan da manzarayı görebiliyorsunuz. Burada 5 kapaklı bir gömme gardırobumuz var. Gayet de kullanışlı ve derin. Onları göstermek istiyorum. Çok derin bir gardırobumuz var. 5 kapaklı, geniş. Bunları göstermek istiyorum. Evet, burada raflı ve çekmeceli bölümlerimiz var. Ve son olarak da şuraya bakalım. Evet, Doruk detayları gösterdin diye ümit ediyoruz. Gene üstlerde hemen hemen aynı havuz, ışık havuzu devam ediyor. Ve hep spot, gömme spotlar var. Sarkan ışıklarımız yok. Ve son odamıza geçiyoruz. Evimizin ve üst katımızın son odası ebeveyn odası. Ebeveyn odamız 23 metrekare büyüklüğünde, giyinme odası dahil, banyo, tuvalet hariç. Ve geniş bir oda. Karşı tarafı da tamamen cam kaplı. Bütün odalardaki, yani salondan bile daha fazla burada açıdan dolayı herhalde daha büyük bir açı olduğu için daha büyük bir manzarayı görüyorsunuz. Sol tarafta sadece Milli Park'ı göremiyorsunuz çünkü burada bir yamaç var. O yamaç Milli Park bölümünü kapatıyor ama karşıda Sisam Adası'nı görüyorsunuz ve sağ tarafta da Seferihisar ve Kuşadası manzarasını rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Valla bence keyifli ve geniş bir ebeveyn odası, bayağı geniş ve hemen buradan giyinme odasına geçelim. Bu da çok güzel yapılmış, dolap şeklinde. İlk baktığınızda dolap sanıyorsunuz ama Ben ilk fark etmedim ya fotoğraf çekerken. Öyle mi? Evet. Yani güzel yapılmış. Ben seviyorum o estetik dokunuşları. Burada gayet yeteri kadar raflarımız, çekmecelerimiz, her şeyin olduğunu düşünüyorum. Ve gene beyaz kullanılmış. Evet, aydınlık. Orada da bir adet ışığımız var. Ve gene burayı kapatalım. Evet, stopperları da çok iyi çalışıyor. Kaliteli yapılmış. Güzel. Ve ebeveyn banyomuzdayız. Ebeveyn banyomuz herhalde en geniş banyo ve en keyiflileri diyebilirim. Çünkü buradan full manzarayı görebiliyorsunuz. Ya burada bir iki eksik var. Bence şöyle olmalıydı diye düşünüyorum. Burada kesinlikle yani şu biraz şöyle yatay kullanılabilir miydi? Pencere yatay kullanılsaydı buraya çok rahat bir tane küvet sığardı. Duş bölümü biraz daha kısa olabilirdi diye düşünüyorum. Ne dersin Doruk? Düşündün mü? Küvet çok daha iyi olurdu. Değil mi? Küvet olsaydı çünkü manzara da çok güzel. Ya bir de bunu şu şey olabilirdi ya. Neden kullanılmamış bilemedim. Jalüziler var. Birçok gittiğimiz yerde, birkaç yerde görmüştük hatırlıyorsan. İçinde jaluzili pencereler var. İsterseniz kapatabilirsiniz. Şimdi buraya bir perde sistemi falan kurmak gerekecek. Jaluzili cam yatay olsaydı, bir de buraya küvet olsaydı bence çok güzel bir banyo keyfi olabilirdi. Ama tabii ki tasarlayanlar böyle tasarlamış. Belki siz alırsanız bunu değiştirebilirsiniz. Evet. Şimdi final için nereye gidiyoruz Doruk? Bahçeye gideriz. Bahçeye, en güzel alana. Final için bahçedeyiz.
Aşağı inerken biraz oyalandım çünkü gözlüğümü aldım. Tam evimiz batı cephesinde. Yani bu demek oluyor ki yazın burada muhteşem gün batımları izleyeceksiniz. Bahçe bölümünü görmüştük. Burası ilave olan bir yer ve burası seramik. İsterseniz masanızı ya da güneşlenmek için ya da bahçe mobilyalarınızı bu bölüme koyabilirsiniz ve burada muhteşem bir keyif yapabilirsiniz. Nefis alanlarımız mevcut. Lokasyonumuza gelecek olursak buradan tabii ki en önemlisi deniz mesafesi. Buradan denize aşağı yukarı 1,5 kilometre uzaklıktayız. Buradan AVM'ye, Kuşadası'nın en büyük AVM'sine ve hemen onun karşısında yeni yapılan bir AVM'miz daha var. Oraya 1-2 dakikalık mesafedesiniz. Hatta isterseniz yürüyerek bile gidebilirsiniz AVM'ye. O kadar kısa mesafemiz. Burada minibüslerin geçtiği ana yola da yürüyerek gitme mesafesindesiniz. O yüzden lokasyon olarak güzel bir noktadayız. Bu evle ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar. Unuttuğum şeyleri açıklamalar bölümüne yazabilirim. Ya da sizin sormak istediğiniz bir şeyler olursa telefon numaramı bırakıyorum. Lütfen bu evi almak için ve bununla ilgili bilgi sormak istiyorsanız, sunum istiyorsanız hemen beni arayınız. Telefon numaramı yazdım. Diğer portföylerimizin hepsini evavcısı.com'dan ziyaret edebilirsiniz. Bütün açıklamaları ve fiyat bilgileri var. Bunun fiyatını ve açıklamalarını da aşağıya yazıyorum. Lütfen orayı okuyun ama gene de bana sorabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.